Herkese selamlar, ben Eno Bayram. Bugün sizinle birlikte yulafın en lezzetli hali olan 5 tane farklı porridge tarifi yapacağız. Hepinize mutlu yıllar. Yeni bir yılın başındayız ve umarım mutlu ve sağlıklı, çok güzel bir yıl geçiririz hep birlikte. Bu yıl başlarında genelde tabii ki belli başlı kararlar alıyoruz. Bunlardan en belirginlerinden bir tanesi de tabii ki diyete başlamak. Benim kafamda bir karar almak için özel bir güne ihtiyaç yoktur. Ama şu karantina döneminde maalesef yaklaşık bir 27 kilo aldığım için... Yok, 27 değil. 17 kilo aldığım için 27 deyince bir an ben bile şaşırdım. 17 kilo aldığım için artık benim de yavaş yavaş bir değişime girmem gerektiğine inandırdım kendimi açıkçası. Hiçbir zaman filinta gibi bir tip olmadım ama bu kadar dobiçte olmamıştım. O yüzden kahvaltılarımızda bize sağlıklı doygunluğu sağlayacak ve bir o kadar da tabii ki lezzetli olacak porridge'ler yapmak istedim. Malzeme olarak da çok basit aslında. Ana malzememiz olarak yani bir baz yapacağız. Daha sonra ise istediğimiz tatlarla tatlandırıyor olacağız. Sağlıklı şeylerle tabii ki. Baz içinde porsiyon başına 50 gram kadar yulaf kullanacağım. Burada şu anda ben 5 tane tarif yapacağım için 250 gram kadar yulafım var. Tabii ki en fazla ayrıma düşüren noktalardan bir tanesi de porridge yulafı suyla mı pişireceğiz yoksa sütle mi pişireceğiz? Ben klasiğe uygun ilerleyip suyla pişiriyorum ama daha sonra porsiyonlama yaparken içine birazcık süt ekleyip o sütün tadını da eklemeye çalışıyorum. Çünkü bizim aslında yulafı yeme sebebimiz birincisi sağlıklı bir ürün, çünkü içinde çok fazla lif ve protein içeriyor. Bunun yanında tokluk hissini de yulaf yediğinizde çok fazla, çok uzun süreler hissedebiliyorsunuz. Bu durumda da aslında olabildiğince kalorileri bu tarifte düşük tutmaya çalışacağız. 50 gramlık bir yulafa baktığınızda sadece 180 kalori almış oluyorsunuz vücudunuza. Bu da aslında kahvaltı için çok az bir kalori baktığınızda, ama bu 180 kalori kaliteli ve kompleks karbonhidratlardan oluştuğu için aslında vücudunuz için hem yararlı hem de sizin kilo verme yolunda en büyük yardımcılarınızdan bir tanesi oluyor. Bu yüzden pişirirken su kullanacağız. Bunun için de oranımız 1'e 3 olacak. Yani 50 gram yulaf kullanıyorsanız 150 mililitre kadar da su kullanıyor olacaksınız. Sütümüz ise tabii ki bazı tatlandırırken birazcık ekleyip tat ekleyeceğimiz bir malzeme olacak. Öncelikli olarak yulafımı tavama ekliyorum ve direkt olarak suyu içine ekliyorum. Şöyle güzelce suyla yulafı karıştırıp önce bir kaynatacağım. Daha sonra ise kısık ateşe alıp uzun uzun yulaf suyu çekip artık içindeki nişastanın böyle hafif jölemsi bir yapı oluşturduğu noktaya kadar pişirmeye devam edeceğim. Ben açıkçası hani ülkemizde çok fazla tabir edilen at gibi yiyenlerdenim yulafı. Yani içine hiçbir şey katmadan direkt bir miktar suyla ıslatıp götürmeyi çok seviyorum. Ama tabii ki yulafın tadı herkes için uygun bir tat değil. Bu yüzden de tatlandırılmaya ihtiyacı var. Bu noktada da sınır tamamen sizin hayal gücünüz. Markette bulabileceğiniz, internette bulabileceğiniz sınırsız sayıda sağlıklı ürün var. Yulafla birlikte çok yakışacak. Bugün öncelikle Cinnamon Rolls adını verdiğim bir porridge olacak. Tarçın ve kahverengi şekerle süsleyeceğiz porridge'imizi. Onun yanında kuru meyveli bir porridge olacak. Kuru meyve olarak kayısı, incir ve hurma kullanacağım. Bir kaşık kadar yoğurt ekleyip üstüne birazcık da hem sağlıklı yağ oranını arttırmak hem de çıtırlık vermesi adına birazcık keten tohumu ekleyeceğim. Daha sonra çikolatalı bir porridge'imiz olacak. Bunun için kakao tozu, bitter çikolata ve son tatlandırıcı olarak da Hindistan cevizi kullanacağız. Bunun yanında da bir muzlu olacak. Bu muzlu porridge'imizi de bal ve beyaz haşhaşla süsleyeceğiz. Bunun yanında son olarak da tabii ki kaçınılmaz taze meyvelerle vitamin deposu bir porridge ortaya çıkarmaya çalışacağız. Evet, direkt olarak kaynamaya başladı yulaflarım. Bu noktada altını kısa getiriyorum ve yavaş yavaş içindeki nişastayı çalıştıra ve kıvamını ala pişmeye bırakacağım. Evet, 10 dakikalık bir pişirmenin ardından artık böyle suyunu güzelce çekti ve bir lapa haline geldi. Kaşıktan şu şekilde kaldırdığınızda böyle parça parça gruplar halinde düşmesi gerekiyor. Bu noktada artık altını kapatıp kenara alıyorum.
Şimdi dediğim gibi bir baz üzerinden ilerleyeceğiz ve tatlandırmaları ayrı şekilde yapacağız dedik. Tabii ki siz bunları tek tencere içinde de yapabilirsiniz. Ama misal veriyorum, 5-6 tane arkadaşınız olduğu bir kahvaltıda farklı farklı porridge'ler hazırlamak isterseniz bu yolla ilerleyebilirsiniz. Öncelikli olarak cinnamon roll ile başlayacağım. Bunun için de bir miktar porridge bazımı alacağım tavama. Ve altını açıp çok az miktarda da süt ekleyeceğim tatlandırabilmek için. Ve bu hem de porridge'ınızın kıvamını istediğiniz hale getirebilmenize yardımcı olacak. Her zaman hazırladığımız porridge'lerin içine de bir miktar tuz eklemeyi unutmayın. Direkt olarak bazınıza da ekleyebilirsiniz. Hem sodyum ihtiyacımızın birazcık karşılanması adına hem de içereceği lezzetlerin yükselmesi adına tuz yardımcı olacaktır. Yavaş yavaş ısındıktan sonra şöyle güzelce bir tutam tarçın alıp içine ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Kasemi aldım ve porridge'ı direkt olarak içine naklediyorum. Ve daha sonra yapacağım şey üstüne şöyle çok az miktarda bir kahverengi şeker gezdirmek. Bu şekilde üstünde böyle hafif karamel bir yapı da alıyorsunuz. Çünkü sıcaklıkla birlikte bekledikçe bu şeker eriyor. Normalde çoğu tarifte baktığınızda genelde şeker ekleniyor normal baz olan karışıma. Ama sağlıklı bir şey yapmaya çalışırken direkt olarak işlenmiş şekeri bütün tariflerde yani ana bazda kullanmak bana çok mantıklı gelmiyor. O yüzden eğer şekerli bir karışım isterseniz de bu şekilde ekstra olarak kullanabilirsiniz. Bu birinci tarifimizde. Yine aynı şekilde tavamı temizledim. İhtiyacım olan miktarda bazımı alıyorum. Süt eklentisi. Şimdi de gelin muzluyu yapalım. Muzlu için de şu şekilde ilerleyeceğiz. Muzun yarısını alıp şu şekilde bıçağımın arkasıyla ezeceğim güzelce. Ya da bir çatal da kullanabilirsiniz tabii ki. Ve daha sonra muzumu direkt olarak karışımın içine ekleyeceğim. Güzelce yulafımla karıştırıyorum bütün muzlarımı. Üstü içinde şöyle güzel birkaç dilim kesiyorum. Tamamen ısındıktan sonra da yine kaseme aldım. Alt kısma porridge'ımı ekliyorum. Ve üstüne öncelikle güzel bir miktar bal gezdireceğim. Daha sonra beyaz haşhaş kullanıyorum. Bunun yerine chia tohumları da kullanabilirsiniz. Lezzetli olmasının yanında birazcık dile de damağa da hitap etmesi gerekiyor. O yüzden bu kadar yumuşak tarifin içinde her zaman çıtır bir malzeme olması yerken daha fazla zevk verecektir. Bu yüzden beyaz haşhaş kullandım. Ve ekstra olarak da birkaç dilim muz ekliyorum. Evet, ikinci tarifimiz de hazır. Muz kullanmak vücudunuzun potasyum ihtiyacını da karşılayacaktır. Bu yüzden olabildiğince kahvaltılarınızda yer vermeye çalışın derim. Üçüncü tarifimizde gelin ne olsun? Meyveli olsun ya da çikolatalı olsun. Yine bir miktar süt ekliyorum. Sürekli olarak bu süreç aynı ilerleyecek. Bu noktada yapacağım şey de şöyle bir yemek kaşığının ucuyla kakao eklemek olacak karışıma. Ve bütün kakaoyu karışıma yedireceğim güzelce. Topak kalmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Tadına baktım, bir miktar daha ekleyeceğim. Ve bunun yanında kakao acı bir lezzet olacağı için bu tarifin içine birazcık şeker ekleyebilirsiniz. O yüzden şöyle güzel bir tutamda kahverengi şeker ekliyorum. Yine kasemi aldım. Karışımı içine yerleştiriyorum. Üstüne öncelikle kontrast katması hem de sağlıklı yağ desteği sağlaması adına bir miktar Hindistan cevizi ekleyeceğim. Ve son olarak da yüksek kakao oranına sahip bir bitter çikolatadan birazcık ekliyorum tadını yükseltebilmek adına. Evet, üçüncü tarifimiz de hazır oldu. Ve sıra geldi yoğurtlu ve kuru meyveli porridge'a.
Yine aynı süreçte ilerliyorum. Sadece bunda farklı olarak aşırı ısıtmamaya ya da ısıttıktan sonra, pişirdikten sonra soğutmaya gayret edeceğim. Yoğurdumla karıştıracağım için. Ve kısa bir süt tadını bırakıp buharlaşana kadar kaynatmanız yeterli olacaktır. Daha sonra hemen soğumaya alacağız. Tabii ki bunu yaparken kuru meyvelerimizin de eğer bunlar gibi yumuşak değil de birazcık sertseler, birazcık da yumuşaması adına direkt karışımın içinde pişirebilirsiniz. Çok az daha süt ekliyorum meyvelerimi de açması adına. Kuru meyveli porridge'ımı kenara aldım soğuması için. O sırada da son taze meyveli porridge'ımı hazırlayacağım. Yine güzel bir miktar süt ekliyorum altı açık şekilde. Çok az miktarda ısıttım. Tabii ki sürekli olarak pişirme işlemi uyguluyoruz ama eğer isterseniz direkt olarak ılık şekilde de yiyebilirsiniz. Çok da güzel olacaktır. Sadece kıvamını birazcık daha akışkan hale getirebilmek için her zaman ısı ve birazcık sıvıyla açmak çok daha güzel bir sonuç ortaya çıkarır. Bu noktadan sonra da meyvelerimi alıyorum. İstediğiniz şekilde süsleyerek meyveleri de yerleştirebilirsiniz. Kuru meyveli porridge'ımı da direkt olarak aldım. İçine bir kaşık kadar yoğurt ekliyorum. Ve güzelce karıştırıyorum tamamını. Tabii ki yoğurt da yulafı direkt olarak tek başına yiyebilmek adına güzel bir seçenek. Yoğurtla karıştırıp da tüketebilirsiniz. Karıştırdıktan sonra da yoğurdumu kaseme alıyorum porridge'ımı. Daha sonra geri kalan meyvelerimle birazcık süslüyorum. Kuru meyveli porridge'ımız da hazır. Evet, bugün sağlıklı bir tarifle sizdeydim. 5 tane farklı, birbirinden doyurucu ve lezzetli porridge tarifi hazırladık. Başta da söylediğim gibi porridge konusunda tamamen hayal gücünüze dayalı bir sınırlandırma söz konusu. İstediğiniz her malzemeyi her şekilde porridge'in içinde kullanabilirsiniz. Ama tabii ki varoluş sebeplerinden bir tanesi olarak olabildiğince sağlıklı malzemeler kullanmaya dikkat edin isterim. Ben de bugün itibariyle minik bir diyete başlıyorum ve gerçekten beni tanıyan arkadaşlarım bilir, maalesef bir şeye kafayı taktığımda ölümüne onunla ilerliyorum. Umarım yaklaşık bir 90 kilolara inene kadar bu ekranlarda çok daha fazla sağlıklı tarifi görüyor olacaksınız benimle birlikte. Umarım güzel bir yıl olur sizin için ve aldığınız tüm yeni yıl kararlarını çok mükemmel noktada uygulayabilirsiniz. Tabii ki aynısını kendim için de diliyorum. Bu kadar iyi dilekten sonra da kendinize iyi bakın. Haftaya yeni tariflerle görüşmek üzere.